Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine birçok hayvan sahibinin kafasında soru işareti olan, bazen de korkuları sebebiyle hiç bu işe girişmedikleri kedi ile köpek aynı evde yaşar mı? Ya da köpek olan bir eve kedi de almak istiyorsanız, bir kedi de beslemek istiyorsanız ikisinin anlaşması için neler yapmalısınız? Ne tür alıştırma teknikleri uygulamalısınız? Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki en başta şunu söylemek istiyorum. Kedi ile köpek tabii ki aynı evde yaşar. Örneğin ben kendim evimde 8 kedi, 2 köpekle birlikte yaşıyorum. Zaman zaman problemler olmuyor mu? Tabii ki ufak sürtüşmeler oluyor. Tıpkı bizler gibi düşünün. Bizler de sosyal canlılarız. Bir arada yaşadığımız kişiler, aile bireyleri bile olsa zaman zaman birbirimizle sürtüştüğümüz oluyor. Önemli olan ciddi, zararlı diyaloglara girmemek, zararlı kavgaların oluşmaması. Kedi ile köpek arasında da bu tip ilişkileri oluşturmak olasılık dahilinde. Yani köpek besleyen biri çok rahat aynı evde bir kediye de bakabilir. Kedi ile köpek de bir arada huzurlu bir şekilde yaşayabilir. Tabii ki söylediğim gibi doğru karşılaştırma teknikleri, doğru davranışlar şekillendirdiğiniz takdirde. Hangi durumlarda bu mümkün değildir? Bazı köpeklerde ciddi anlamda predatör agresyon dediğimiz avcılık agresyonu yüksekse oluşturmak çok zor olabilir. Kesinlikle mümkün değil demiyorum ama çok zor olabilir. Ama köpek sadece kediye karşı kovalama davranışı ya da kedi gördüğünde heyecanlanan bir köpekse bu evde kedi besleyemeyeceğiniz anlamına kesinlikle gelmez. Bir de şu olgu var. Bir köpek için evdeki kedi ile dışarıdaki kedi arasında ciddi anlamda farklar vardır. Şunun gibi düşünün. Evdeki kedi zaman içerisinde köpeğe karşı tolerans geliştirdiği için köpekten kaçmaz. Kaçmadığı zaman da köpeğin avcılık dürtüsü, prey drive'ı uyarılmaz. Buna bağlı olarak ev içerisinde kedi ile köpek son derece huzurlu, zaman zaman birbirleriyle dalaşan bir çift olarak yaşayabilirler sizinle birlikte rahatlıkla. Ama dışarıdaki kedileri köpeğiniz kovalayabilir. Evdeki kedilerle rahat rahat yaşadığı halde. Örneğin benim köpeklerim 8 kediyle bir arada yaşıyorlar. Zaman zaman kedilerle sürtüştükleri oluyor. İşte kediler onları tokatlıyor. Onlar biraz üstlerine gidiyorlar falan ama ciddi bir şey kesinlikle yaşanmıyor. Bu yıllardır böyle, yaklaşık 10 küsür senedir kedi sahibiyim ve köpek zaten yaklaşık 30 yıldır benimle birlikte yaşıyor köpekler. Büyük problem hiçbir şekilde yaşamadım ama köpeklerim dışarıdaki kedilerin çoğunu kovalarlar. Niçin? Çünkü dışarıdaki kedi köpeklerimi gördüğü zaman kaçıyor ve köpeğin avcılık dürtüsünü tetikliyor. Buna bağlı olarak da dışarıdaki kedileri kovalıyorlar ama evdeki kedi başka bir mantık. Diyelim ki evinize bir kedi edinmek istiyorsanız yetişkin ya da yavru nasıl bir organizasyon yapacaksınız? Birinci kural şu: eğer kediyle birlikte eve ilk defa gelecekseniz, birincisi kediyi eve getirmeden önce evde kediyle ilgili olabilecek olan edineceğiniz objeleri yavaş yavaş organize etmenizi tavsiye ediyorum ve ev içerisinde İlk etaplarda kedinin kendini, eğer kedi de köpekten korkan bir kedi ise, yetişkin olabilir ya da yavru da olsa, ilk etapta köpek çünkü misafirperver bir canlıdır ve gelen şeyi çok merak eder. Üstüne çok fazla gidebilir. Bu da kediyi korkutabilir. Bu olguları minimalize etme hedefli olarak ilk önce kediye evinizdeki bir odayı köpeği almayacak şekilde organize etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi size örneği göstereceğim. Bu evde kedi ile köpek bir arada yaşayan bir ev. Birkaç köpek var evde ve 2 tane kedi var. Birbirlerine alışıklar ama ben size organizasyonun nasıl yapılması gerekli olduğunu göstermek hedefli bu evi seçtim. Şimdi gelin, bir kedi aldığınızı düşünelim. Bunu tamamen simülasyon hedefli olarak size gösteriyorum. Herhangi bir oda olabilir. Kedinin kendini safe hissedeceği ve istediği anda köpekle olan diyaloğunu kesebileceği bir düzenek oluşturmak. Nasıl bir düzenek? Bu bir oda olabilir. Burada şimdi bir küçük tuvaleti organize ettik. Şöyle bir sistem. Kedinin ihtiyaçları olanlar tabii ki kedi kumu, tuvalet ihtiyacını karşılamak hedefli olarak, yemeği ve suyu. Mümkün olduğunca kediler yüksekte beslenmeyi seven canlılardır. O yüzden yemeği ve suyu yüksek noktaya koydum. Organizasyon tam olarak bu şekilde olmayabilir. Yemek ve su daha uzak noktada olabilir. Kumu başka yerde olabilir kedinin. Bu odayı bu şekilde kedi için oyuncaklar falan şeklinde organize ettiğimde, kediyi ilk getirdiğimiz zaman birincisi köpekle nasıl karşılaştıracağız? Odamızı hazırladık. Bu arada odanın önüne
bir tane set organize ediyoruz. Bu çocuk kapıları vardır. Çok kolay monte edilen, istediğiniz zaman çıkartabildiğiniz, herhangi bir söküp takma işlemi, vidalama işlemi gerektirmeyen kapılar, onlardan edinebilirsiniz. Önüne bir set uyguluyorum ve bu set bir süre bu odanın kapısının önünde duracak şekilde olacak. Kediyi de eve getirdiğimiz zaman mutlaka ilk önce köpekli eve kesinlikle kucağınızda sokmuyorsunuz. Çünkü köpek üstünüze geldiği anda o ne diye, çünkü kokusundan da anlayacaktır her ne kadar saklasanız da. Kediyi tanımak hedefli. Kedi panik olup sizi çizebilir. Hatta suratınızı çizebilir. Panik olup üstünüzden aşmaya çalışabilir. O yüzden mutlaka bir kedi taşıma box'ı içerisinde, sağlam bir kedi taşıma box'ı içerisinde. Bakın şimdi kedi içerisinde görüyorsunuz. Box'ın içerisinde ve ilk önce köpeklerin, evdeki köpek ya da köpeklerin onu tanımasını sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar, kediyle birlikte eve geldiğiniz zaman kediyi mutlaka box'ın içerisine getirmemiz gerekli olduğunu söylemiştim. Çünkü kucakta getirirseniz kontrolsüz bir şekilde kedi panik olabilir, sizi çizebilir, kendine zarar verebilir. O yüzden box'ın içerisine getiriyorum. Bu köpekler tabii ki tolerasyonlu kediye karşı. Kedi tanıyan hayvanlar. Ama bu eğer tanımayan bir köpek olgusu söz konusu oldu mu, köpek hemen gelip bunun içerisinde ne olduğunu merak edecek. Tabii ki kokusunu alacaktır. O yüzden evin içerisine girdiğinizde birincisi köpeği yükseltmeyin. Yani sözlü, işte bak bu senin kardeşin falan deyip böyle köpeğe doğru götürmeye çalışmak, bu tip tanıştırmaya çalışmalar kesinlikle doğru değildir. Nötr davranış geliştirin. Evin içerisinde biraz elinizle box'la köpeğin algısı minimale inene kadar, yani bununla olan ilgisi ve kedinin tıslamaları, içeriden reaksiyonları minimalize olana kadar biraz elinizde dolaştırın. Daha sonra kedinin box'ını mümkün olduğunca kedinin kendini iyi hissedebileceği bir pozisyonda yüksek bir noktaya bırakmaya çalışın. Çünkü kediler yüksekte oldukları zaman daha hakimiyetin korunaklı pozisyonda olduklarını düşünürler. Daha olguya hakim olduklarını düşünürler. Örneğin şu tip bir yere box'ı yerleştirmek. Köpek de buraya ulaşamayacaktır ve kedi yüksek pozisyonda bütün her şeyi gözlemleyebilecek pozisyonda kendini iyi hissedecektir. Köpekler de, burada şu anda 3 tane köpek var ya da köpek de bir süre sonra onunla ilgilenecek, koklamaya çalışacak. Ne zaman dikkatini artık düşürdü, aradan bir yarım saat geçti, köpeğin ilgisi kediye karşı düştü. O zaman bu box'ı tekrar alıp yine elimde gezdirip ondan sonra salonda köpeğin de yaşam alanı içerisinde bir noktaya koyuyorum. Kendim de oturup gazetemi okuyorum, işte bilgisayarımla ilgileniyorum falan ve yine köpek orayı merak edecektir, kedi tıslayacaktır, reaksiyonlar oluşacaktır. Bunların hepsine nötr davranıyorum. Kesinlikle köpeği azarlamak, baskılamaya çalışmak gibi bir davranışta bulunmuyorum. Çünkü eğer baskılarsanız, bağırıp çağırırsanız köpeğe, köpek olumlu bir tanışma yaşamayacaktır. O yüzden merakını gidermesini sakin ve sabırlı bir şekilde bekliyorum. Kedi de içeriden işte miyavlıyor falan. Ve ondan sonra box'ı alıyorum. Kediyi hazırladığımız odaya götürüyorum. Ve hazırladığımız odada ilk etapta bu kapı zaten burada hazır pozisyonda. İçeriye koyuyorum. Kapıyı kapatıyorum. Ve kediyi içeride box'ın kapısını açıp içeriği tanıması için kapıyı kapatacak şekilde içeride izole ediyorum. Bu kedinin hem tuvalet alışkanlığını hemen şekillendirmesi hem kendini safe hissetmesi için bir süre burada serbest olarak kalıyor ama kapı kapalı, köpekle kontak kuramayacağı şekilde. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra köpeğin davranışları kediye karşı düştükten sonra ve artık merakı minimalize olduktan sonra sadece çocuk kapısı kalacak şekilde bu kapıyı açıyorum. Bu kapıyı açıyorum ve kedi artık buradan köpeği görebilecek pozisyonda, köpek de kediyi görebilecek pozisyona geliyor. Bu sağlandıktan sonra kedi köpeği gördüğü için içeriden çok fazla çıkmak istemeyecektir. Köpek de ilk önce onu gördüğü için bu bölgede çok fazla konuşlanacaktır. Ama zaman içerisinde
birbirlerine karşı ilgi düşecektir ve kedi merak edip burayı çok rahat bir şekilde aşabilir, çocuk kapısını, ya da kapıyı alttan kedinin geçebileceği kadar yükseğe organize edebilirsiniz, köpeğin geçemeyeceği şekilde. Kedi kapının altından ya da sıçrayarak üstünden çıkıp evi tanımaya başlayacaktır. Köpekle ilk karşılaşmalarında panik olup istediği anda safe bölgeye, güvenli bölgeye geçiş yapabilecek pozisyonda olmalıdır. Ve zaman içerisinde bu ilişki artık birbirlerine karşı ciddi tolerans geliştirme aşamasına geldikten sonra kedi evin içerisinde rahat rahat gezecektir. Önemli olan nokta, köpek kedinin üstüne gitse de, merak etse de çok fazla müdahale etmemenizi tavsiye ediyorum. Bağırmalar, çağırmalar, hayırlar, panikler, panikle elle müdahaleler, obje fırlatmalar falan kesinlikle olmamalı. İlişkiyi daha da kötüye götürür. Çünkü o panikle köpek daha fazla reaksiyon gösterebilir. Kedi de o reaksiyona daha fazla kaçarak karşıt reaksiyon geliştirirse köpeği tetikler. Zaman içerisinde bahsettiğim gibi köpeğin ciddi bir predatör agresyonu yoksa ikisi birbiriyle mutlaka uyumlu bir hale gelecektir. Zaman zaman küçük sürtüşmeler olsa da. Ve burada çok önemli nokta, bu kapıyı uzun bir süre tutmalısınız, yani şu çocuk kapısını, çünkü kedi istediğinde, kafasını dinlemek istediğinde köpekten tamamen izole olabilecek bir pozisyona gelebilmeli. Şimdi bu kedinin köpeklerle olan diyaloğunu size göstermek hedefli. Tabii ki bu evde yaşayan bir kedi. Yaklaşık 1 senedir bu evin içerisinde. Şimdi kapısını açacağım. Bakın, köpek hemen geldi zaten. Bakın, kedinin kapısını açtım. Hiçbir zaman zorlamaya çalışmıyoruz bu tip durumlarda. Kedinin de kendini güvende hissettiği zaman çıkmasını bekliyoruz. Bakın, kedi çıktı. Köpekler etrafta ama o zaten bu evin kedisi olduğu için güvenli bir pozisyonda, kuyruğu havada, hiç panik olmadan. Köpeklerde dikkat ettiyseniz hiçbiri onu kovalamaya çalışmadı. Önceden sahibini de tanıdığım için biliyorum. İlk başta çok merak ettiler, çok kovalamaya çalıştılar. Ama bu düzenekleri ve davranış biçimini uygulayarak görüyorsunuz, ne köpekler panik, ne çok merak ediyorlar, ne onu sıkıştırmaya çalışıyorlar, ne de kedi panik şekilde. Kedi ile köpek arkadaşlar çok keyifli bir şekilde evde yaşayabilirler. Bazı insanlar kedi insanıdır, bazı insanlar köpek insanıdır. Tercihleri o yönde olabilir ama kedi besleyen köpek beslemenin keyfinden noksan kalıyor. Köpek besleyen de kedi beslemenin keyfinden. Bence her ikisini de beslemek nirvana'ya ulaşmaktır. Çok keyifli. İkisinin çok çok güzel ilişkileri olabiliyor. Siz de her iki canlıyla da iletişime geçiyorsunuz. Her ikisinin de çok güzel yanları var. Ben açıkçası şunu anlayamıyorum. Bazı köpek sevenler ben kediyi hiç sevmiyorum diyebiliyor. Veyahut da kedi sevenler köpeklerden nefret ediyorum diyebiliyor. Bunu anlamak çok mümkün değil. Çünkü her ikisi de ayrı güzeller, ayrı diyaloglar kuruyorlar ve çok keyifliler. Bence kedi ile köpek bir arada çok çok daha keyifli yaşantı.